Merhaba, Kitap Kısa Yolu kanalına hoş geldiniz. Bugün en çok bilinen, tartışılan ve ilginçtir ki en çok da yanlış anlaşılan siyasi düşünce kaynaklarından biri olan Prens kitabını analiz edeceğiz. Eser sadece yazıldığı tarihe değil, günümüze kadar geçen siyasi tarihe de ilham olmuş bir eser. Bu kitap yalnızca hükümdarlara nasıl iktidarı kazanacaklarını anlatan bir kılavuz değil. Aynı zamanda siyaset felsefesinin, devlet yönetimi teorisinin ve güç psikolojisinin beraber harmanlanıp okuyucuya sunulduğu bir çalışmadır. Sadece geçmiş siyasete değil, modern siyasete de ayna tutmaktadır. Yazar Niccolo Machiavelli, 1469 yılında Floransa'da doğmuş bir diplomat, tarihçi ve devlet adamıdır. Kariyerinin altın dönemini Floransa Cumhuriyeti'nin derin politik tartışmaları, bitmeyen savaşları ve karmaşık diplomatik ilişkileri içinde geçirmiştir. Machiavelli sıradan bir düşünür değil. Bizzat devlet mekanizmasının içinden gelen, teoriyi pratiğin ışığında test eden bir gözlemcidir. Machiavelli bizzat yaşayıp deneyimlediği tecrübelerinden yararlanır. Bu da onu ideal devlet hayallerine sahip Platon'dan ve etik merkezli yönetim analizleri yapan Aristoteles'ten ayırır. Tanrılardan değil, insanlardan, adalet arzusundan değil, iktidar olma isteğinden söz eder. Floransa Cumhuriyeti 1115 ile 1532 yılları arasında İtalya'nın kuzeyindeki Toskana bölgesinde var olmuş, Avrupa'nın Rönesans dönemindeki en önemli şehir devletlerinden biriydi. Modern ulus devletler henüz ortaya çıkmamışken İtalya birçok bağımsız şehir devletinden oluşuyordu. Floransa bu çok merkezli sistemde hem ekonomik hem kültürel hem de siyasi güç bakımından öne çıkan bir şehirdi. Niccolo Machiavelli hayatının büyük bölümünde devlet görevlisi ve diplomat olarak çalıştı. Asıl mesleği yazarlık değildi. Ne zamanki devlet yönetiminde Machiavelli'nin yıldızı söndü, işte o zaman bir düşünür ve yazar olarak doğdu. Floransa'nın sonu ise Medici ailesinin güçlenmesiyle geldi. Mediciler hem bankacılık hem diplomasi hem kilise ilişkileri sayesinde Floransa'nın gerçek egemenleri oldular. 1532'de Cumhuriyeti tamamen sona erdirip dükalık rejimine geçtiler. Bu geçiş Machiavelli'nin siyasi kariyerini bitirdi ve Machiavelli ihanetle suçlanarak işkence gördü, sürgüne gönderildi. Sürgünde yazılan bu eser bir bakıma Machiavelli'nin yeniden hayata tutunma girişimi, Medicilere "ben hala işe yararım" deme çabasıdır. Prensin doğduğu coğrafya bildiğimiz modern ulus devletlere hiç benzemez. 16. yüzyıl İtalya'sı, Milano, Floransa, Venedik, Napoli gibi şehir devletlerinin, papalığın, paralı asker birliklerinin ve İspanya ile Fransa gibi dış güçlerin kontrol mücadelesine sahnedir. Her şehir kendi çıkarını gözetir. İttifaklar gün içinde bile değişebilir. Bir sabah dost olanlar akşam düşman, gece ittifak olanlar ertesi sabah savaş halinde olabilir. Bu kargaşa Machiavelli için bir siyaset laboratuvarıdır. O da bu laboratuvarda insan doğasının güç talebiyle nasıl sınandığını ve şekillendiğini gözlemler. Prens kitabında şu sorulara cevap verilir. Bir hükümdar nasıl iktidar kazanır, nasıl korur ve nasıl genişletir? Machiavelli prenslikleri ikiye ayırır. Kalıtsal prenslikler ve sonradan kazanılan prenslikler. Kalıtsal iktidarda hükümdarlık babadan oğula geçer. Bu iktidarlar daha dayanıklıdır. Çünkü halk yönetime alışkındır. İnsanlar genellikle alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlıdır. Hayatları düzenlidir. Beklentileri tahmin edilebilir. Fakat yeni kurulan iktidar, yeni yöneten, yeni düzen, yeni yasalar ve yeni güç ilişkileri demektir. Bu da halkta şüphe doğurur. Machiavelli'ye göre şüphe, siyasetçinin en zorlu düşmanıdır. Yeni prensin işi bu yüzden daha karmaşıktır. Halka güven vermek, orduyu kontrol altına almak, eski iktidar kalıntılarını yok etmek ve dış tehditleri savuşturmak gerekir. Buradan Machiavelli'nin belki de en tartışmalı iki ilkesine geliriz. Bunlar korku ve sevgi ilkeleridir. Yazara göre bir hükümdar için en ideal olan hem sevilmek hem korkulmak olsa da hayatın rutini çoğu zaman dengenin sağlanmasını engeller. Sevilmek insanların kalbi ile alakalıdır. Kalpler ise doğası gereği kırılgandır. Bu yüzden sevgi çok kolay kaybolabilir. Ama korku öyle değildir. Ceza devam ettiği sürece korku kalıcı hale gelir. Şunu belirtmek lazım.
Machiavelli asla tiranlığı savunmaz ve prensin nefret edilmemesi gereken bir karakter olması gerektiğini söyler. Çünkü nefret, halkın hükümdarı devirmesi için yeterli motivasyonu üreten mekanizmaları üretir. Bu yüzden sevgi ve korku dengeli olmalıdır. Machiavelli'nin anlattığı en ince ayar budur. Sevilmek lükstür ama nefret edilmemek zorunluluktur. Burada kısa bir ara verip videoyu beğenmenizi rica edeceğim. Siz beğendikçe algoritma videoyu daha geniş kesime yayacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Machiavelli'nin siyaset anlayışında ordu çok önemlidir. Devletin sinir sistemi gibidir. Ona göre prensi koruyan duvarlar, kalın taşlar, kalplerdeki sevgi veya korku değil, sadık askerlerdir. Paralı askerlerin güvenilmezliğini defalarca anlatır. Çünkü paralı asker kendi çıkarı için savaşır. Parayı veren düdüğü çalar. Çıkar değiştiğinde sadakat de değişir. Bu görüşü İtalya'nın o dönemki askeri yapısıyla birebir örtüşür. Venedik'ten Floransa'ya kadar pek çok şehir devleti kaderini paralı, asker birliklerine emanet etmişti. Ve çoğu kez bu birliklerin ihaneti büyük yıkımların sebebi olmuştu. Yazar, devletin kendi ordusuna ve kendi vatandaşlarına güvenmesi gerektiğini ve bu güvenin verilmesinin önemini üstüne basarak söyler. Yoksa iktidar pamuk ipliğine bağlı olacaktır. Prensin belki de en anlamlı kavramlarından biri virtudur. Bu kelime modern Türkçe'de erdem diye çevrilir. Ama yazarın kastı çok daha geniştir. Virtu, akıl, cesaret, kararlılık, strateji, risk alma becerisi ve politik esneklik gibi özelliklerin toplamıdır. Virtu, pasif bir erdem değildir, aktif bir güçtür. Hükümdarın dünyayı anlaması, fırsatları görmesi ve yakalaması, gerekirse şiddet uygulaması ama bu şiddeti amaç olarak değil, araç olarak görmesi virtu teriminin kapsamındadır. Virtu teriminin zıt kavramı ise fortunadır. Yani talih, kader, şanstır. Fortuna tıpkı bir nehir gibidir. Bazen tarlaları sular, bazen ise taşıp şehirleri yok eder. Virtu ise bu nehrin üzerine set çekip yönünü değiştirebilecek kabiliyettir. Yazara göre hayat şansa bırakılabilecek bir oyun değildir, akıllı hükümdar kaderi şekillendirebilmelidir. Bu düşünce modern siyaset biliminin en önemli tartışmalarından birine kapı aralamaktadır. Dünya yani olaylar ve gidişat ne kadar değiştirilebilir? Machiavelli, antik filozofların kaderciliğini reddeder. O, değiştirilebilir bir dünyaya inanır. Fakat bunun bedelini de bilir. Bu bedel kan akıtmayı, ihaneti, sert kararları ve politik manipülasyonları kapsar. Machiavelli için istenen sonuç her zaman ahlaki değerlerden daha ağır basar. Yani amaca ulaşmak için her araç mübahtır. Araçlar kötü olsa da devletin bekası bu araçları kullanmayı meşru hale getirir. Bu yaklaşım yüzünden tarih boyunca Machiavelli'ye şeytanın danışmanı denmiştir. Fakat yazarın amacı devlette kaostan kaçınmak ve düzeni korumaktır. Yazarın ahlak konusundaki duruşu Rönesans'ın hümanist idealleriyle çatışır. Yazar hükümdarı erdemli bir filozof kral olarak resmetmez. O hükümdarı koşullara uyum sağlayan, gerektiğinde sertleşen, gerektiğinde maskeler takan biri olarak tasvir eder. Mühim olan iyi olmak değil, iyi görünmektir. İnsanlar gözleriyle hüküm verirler, çoğu zaman özle ilgilenmezler. Bu yüzden toplulukların algısı gerçek olandan çok daha önemlidir. Bir hükümdar aldatmaktan çekinmemelidir. Yeter ki aldatma devleti korusun. Machiavelli'nin bu düşüncesi günümüz modern propaganda tekniklerinden seçim kampanyalarına kadar çok geniş bir alanı etkilemeye devam etmektedir. Prensin etkisi yalnızca düşünsel alanda değil, pratik alanda da oldukça büyüktür. Hobbes gibi düşünürler devletin vahşi doğasını analiz ederken Machiavelli'nin açtığı yolu takip etmiş. Bismarck realpolitiki inşa ederken prensten güç almış, Napolyon prensi başucunda taşımış, hatta modern şirket yönetim teknikleri bile Machiavelli'nin strateji diliyle şekillenmiştir. Siyasette liderlik, geniş kitleleri yönetme, kamuoyu oluşturma, kriz yönetimi, diplomatik baskı, hatta medya kontrolü gibi alanlar Prens kitabından feyz almaktadır. Yazar tarihsel örneklerle fikrini güçlendirir. Hannibal'ın sert disiplini, Sezar'ın kararlılığı. İkinci Ferdinand'ın dini politikaları, İskender'in fetih stratejileri gibi örnekler, siyasetçinin yalnızca teoriyi değil, tecrübeyi de bilmesi gerektiğini göstermektedir. Machiavelli için tarih bir siyaset laboratuvarıdır. Başarılı liderler incelenir ve örnek alınır. Başarısız liderler ise ibretliktir.
Prens'in yazılış amacı ise hala tartışmalıdır. Bazı tarihçiler Machiavelli'nin Medicilere yaranmak istediğini, bazıları ironik bir politik hiciv yazdığını, bazıları ise İtalyan birliğini savunan idealist bir vatansever olduğunu savunur. Hangisi doğru olursa olsun Prens'in gücü yazarın niyetinden ziyade kitabın içeriğinde yatar. Machiavelli siyaset sahnesini tüm çıplaklığıyla sergilemiştir. İdeal olanı, olması gerekeni değil, olanı anlatır. İnsanoğlunun vahşi doğasını göz önüne serer. İyi yönetimin adalet ve ahlakla değil, güç ve rasyonaliteyle kurulduğunu söyler. Sonlara doğru Machiavelli'nin en önemli mesajlarından biri kendini gösterir. Devletin bekası her şeyden önce gelir. Hükümdar gerekirse ilişkileri keser, sözleri unutur, vaatleri bozar, düşmanla dost olur, dostla düşman olur. Konjonktür ne gerekiyorsa o yapılmalıdır. Bu modern dünyada diplomasi dediğimiz şeyin ta kendisidir. Uluslararası ilişkiler hala Machiavelli'nin mantığıyla yürür. Ülkeler çıkarları doğrultusunda müttefik olur, çıkar değişince ayrılır. Bu yüzden Prens'i okuyan biri sadece hükümdarın değil, devletin nasıl düşündüğünü de anlamaya başlar. Bugün bile Prens, modern siyaset bilimi eğitiminin temel parçalarındandır. Realizm, uluslararası ilişkiler teorisinin en güçlü damarlarından biridir ve kökleri Machiavelli'ye uzanır. İnsan doğası değişmediği için siyaset de değişmez. Sadece araçlar değişir. Eskiden paralı askerler vardı. Bugün ise lobi şirketleri var. Eskiden saraylar ve papalık vardı. Bugün medya ve kamuoyu var. Her şey değişse de güç ilişkileri özünde hep aynıdır. Bu eser bize siyasetin neden böyle olduğunu anlatır. Çünkü Machiavelli'ye göre insanlar korkar, sever, nefret eder, ihanete uğrar, çıkar gözetir ve hırsla hareket eder. Devletin temel taşı insanlardır. İnsan doğası nasılsa devletin doğası da aynıdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz klasik eserlerin arka planına inmeyi seviyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı ve yeni özetlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.